Hepimiz hayaller kurarız. Güzel bir hayat yaşamak için, bir şeyler başarmak için. Ama hayallerin en kötü yanı yıkılabilir olmasıdır. Kimisi hayal kurmayı bırakır bu yüzden. Kimisi de doğan çocuğuyla yeniden yaşartmaya umutlanır. Angal filmini izlediniz mi bilmiyorum. Oradaki baba da hayallerini oğulları üzerinden gerçekleştirmek istedi. Olay bir şekilde güreşçi kızlar yetiştirmeye döndü ama cinsiyet fark etmeksizin oradaki döngüyü görmek gerek. Hayallerini yaşayamayan herkes, evladına kendi hayallerini yaşatırsa kim kendi hayalini yaşayabilir? Bir insanı anlamak, yaptıklarının ötesinde neden öyle davrandığını, hangi duyguların ya da hangi yaraların onu o yola sürüklediğini görmekle ilgilidir. O yüzden karakterimize biraz daha yakından bakalım. Mahavir yarım kalmış hayallerini çocukların omuzuna yükleyen, bir yandan toplumsal zincirleri kıran, diğer yandan bireysel özgürlükleri zorlayan bir baba. Detaylı baktığımızda çok katmanlı bir portre karşımıza çıkar. Mahavir gençliğinde güreşte ulusal başarı yakalayıp kendi ülkesini gururlandırma hayaliyle yaşamış fakat toplum baskısı ve para kazanma beklentisi sebebiyle istediği noktaya gelememiştir. İçine taşıdığı bu eksiklik duygusunu daha çocukları doğmadan onlar üzerinden telafi etmeye karar verir. O yüzden ilk hayali bir oğlunun olması olur. Böyle anlatırken pek de yabancı gelmiyor işin doğrusu. Belli bir mesleği yapması için üzerinde beklentiler olan o kadar çok genç var ki. Daha küçük bir çocukken bile kendisine ne olacağını söylenmiş kişiler var. Bu kişilerin 18 yaşına gelip bir mesleği seçmesi gerektiğinde içlerinde büyük bir çatışma yaşamaları çok muhtemeldir. Kendilerini tanımak onlar için daha zor olur çünkü pek de özgür hissetmezler. Onlar hakkında daha pek çok şey söyleyebiliriz ama işin bu tarafında bir de ebeveynlerin iç dünyası var. Bir zaman çocuk olup benzer süreçleri yaşamış insanlar neden aynı şeyleri tekrar eder? Mahavir'in gençliğinde güreşle ilgilenirken babasının bu işin karın doyurmayacağını söylediğini görüyoruz. Bu sebeple hayallerini yaşayamamışken kızlarında güreşçi ışığı gördüğü anda ne istediklerini sormadan onları eğitmeye başlıyor. Burada birkaç ihtimalden söz edebiliriz. İlk olarak hayalini gerçekleştirememiş olmak içinde bir yarım kalmışlık duygusu oluşturmuş olabilir. Kendi gerçekleştiremediği şeyi çocuklarında görmek istemek içindeki o eksiği kapatma girişimi olabilir. Böylece kendi geçmişini telafi etmiş olur. Çoğu zaman kişinin kendisine yaşatılan şeyi yaşattığını fark etmesi güçtür. Çünkü bu içgörü ister. Özellikle kendi içini o yarım kalmışlık duygusu kaplıyorken kişinin tek çabası o duyguyu ortadan kaldırmak üzerine olur. Dolayısıyla kendi iç dünyasındaki karmaşadan dışarıda olanları fark etmeyebilir. Diğer bir ihtimal ise kendi hayatının kontrolü elinden alınmış olan Mahavir'in çocukların hayatını kontrol ederek tekrar kontrolü eline almış gibi hissetme ihtiyacı olabilir. Bu şekilde yaşadığı hayal kırıklığına yönelik bir savunma mekanizması geliştirmiş olabilir. Burada yalnızca bencilce bir düşünce görmek bir noktada haksızlık olur. Aynı zamanda çocuklarının belli kalıplara sığmak zorunda olmadığını da göstermek istemiş olabilir. Kendisi baskılar yüzünden sıradan bir hayata mahkum oldu. Ama kızları bu toplumsal düzenin dışına çıktılar. Bu yolda onları sonuna kadar destekledi ve kadınların da güreşebileceğini, ülkelerini başarıyla temsil edebileceğini gösterdi. Ki o dönemde kızlara daha çok ev işleri öğretilip evlendirildiğini de filmde görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda Mahavir'in tavrı aslında yaşadığı döngüyü kırmaya yönelik de olabilir diyebiliriz. Mahavir'in ebeveynlik tarzı psikolojide otoriter ebeveynlik olarak tanımlanabilecek bir çizgidedir. Yüksek beklenti, katı kurallar, düşük esneklik, kızlarının saçını kestirmesi, sabahın erken saatlerinde antrenmanlara zorlaması, onları köydeki diğer çocuklardan ayırması. Bütün bunlar disiplinin göstergesidir. Ama bu katı disiplinin altında derin bir sevgi yatar. Mahavir kızlarını güçsüz kalmaktan, toplumda ikinci plana itilmekten korumak ister. Gündüz onları esneklik payı bırakmadan akşama dek çalıştırır ama akşamları odalarına gidip masaj yapar. Otoriterlikle sevgi arasındaki bu gerilim, karakterin en önemli psikolojik çatışmasını oluşturur. Mahavir'in davranışlarını nesiller arası aktarım kavramıyla da inceleyebiliriz. O kendi kuşağından aldığı değerleri çocuklarına aktarır. Fakat aynı zamanda kızlarına farklı bir şey de bırakır. Cesaret ve direnç. Bu yüzden kızlar hem yük taşır hem güç kazanır. Mahavir'in mirası bu ikili karakterdedir. Bir yandan ağırlık, bir yandan özgürleşme içerir. Çünkü onlara aynı zamanda ilerledikleri yolda başlarını dik tutmayı da öğretir. Toplum ne kadar küçük görürse görsün gün sonunda kazanılan başarılar onlara cevabını verir. Gita antrenöründen öğrendiği tekniği babasına kanıtlarken de aslında babasından öğrendiği o dik duruşu sergilemektedir. Mahavir'in çocuklarıyla olan ilişkisine baktığımızda sevgisini ifade etme şeklinin kızların dünyasında bir şema oluşturabileceğini de öngörebiliriz. Hayalimi gerçekleştirirsen değerlisin gibi. Bu koşulluluk çocuklarda hem bağlılık ihtiyacını hem de bağımsızlık isteğini aynı anda tetikler.
Gita'nın bir noktada babasına karşı çıkması kendi özelliğini ilan etme çabasıdır. Bu ikilem ergenlikte daha da belirginleşir. Çünkü kendini olduğu gibi ortaya koyma ihtiyacı vardır. Saçını uzatıp eve döndüğünde babasının tepkisinden korkmasından, onun isteğinden çıkmaktan korktuğunu da anlayabiliyoruz. Fakat bu film çerçevesine baktığımızda Gita'ya sarılırken babasının hep Babita'ya da sarılması, sevgisinin koşullu olmadığına işaret diyebiliriz. Filmde Gita'nın kafa karışıklığını görsek de başka bir hayat isteyip istemediğini, baba figürünün eksikliğini hissedip hissetmediğini tam olarak bilmiyoruz. Elbette bu kızın hayali tıpkı babasının istediği gibi güreşçi olup ülkesine madalya getirmek de olabilir. O yüzden amacımız Mavir'in fikrini dayattığını söylemek değil, farklı açılardan bakabilmek. Mavir danışan koltuğuna oturmuş olsaydı hayalini yaşayamamanın yarattığı duyguları konuşmasını sağlardı. Çünkü yıllarca taşıdığımız duygular kalbimizde gitgide ağırlaşır. Onlarla yaşamak zor olur. Örneğin Mavir yaşadığı hayal kırıklığını kızlarıyla telafi edememiş olsaydı nasıl bir hayat yaşardı? Oğlu olmayacağını kabullendiğindeki gibi cansız bakışlarla oturuyor olurdu belki de. İşte bu yüzden duygularımızı açığa çıkarıp onlarla yüzleşmek çok önemli. Bir noktada sırtımıza yük olan bir duyguyu bıraktığımızda hayatımızda olan değişimlere şaşırabiliriz. Mavir bir kahraman ya da bir zalim değildir. Yaralarıyla, hatalarıyla, doğrularıyla bir insandır aslında. Kimi zaman çok sevsek ve iyi niyetle yaklaşsak da sevdiklerimizi zorlayabiliriz. Gita ve Babita için bu hayallerini gerçekleştirmek olabilir. Ama başka kızlar olsaydı belki de başka hayalleri olacaktı. O nedenle bence bu filmin en büyük derslerinden biri kendi hayallerimize bakmak olmalı. Neden bu hayali kuruyoruz? Bizim için anlamı ne? Gerçekleşmezse ne olur? Tüm o duygularla, düş kırıklıklarıyla yüzleşip yine de var olmayı seçtiğimiz zaman sevdiklerimiz de olduğu gibi kabul edebiliriz belki de. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, paylaşmayı ve daha fazla psikoloji içeriği için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İncelememizi istediğiniz karakterleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.